Herkese merhaba. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın. Uzun zamandır video çekememiştim. Annemin çeşitli rahatsızlıkları oldu. Dizinden diz protezi ameliyatı olmuştu. Zorlu bir süreç geçirdi annem. Dizinden altı enfeksiyon kaptı, hastanede yattı. Kemiğinde ödem oluşmuş, bacağın dizinden alt bölümde. Bu süreç zorlu bir süreç olarak geçti hepimiz için. Benim de hiç video çekmeye zamanım olmadı. Bu yaşadığımız zorlu süreçte kendim bu süreci nasıl atlattım, bu zorlukları nasıl aştım, bununla ilgili birkaç tane sanatla terapi ve nefes egzersizi paylaşacağım sizinle. Daha sonradan da bu fularları nasıl bağladığımı da merak ediyorsunuz. Boynuma bağladığım fuları, eşarbı nasıl bağladığımı göstereceğim size. Kendi kendime ben makyaj yapıyorum ama aynı şeyleri yaptığımı fark ettim. Onun için kuaföre gittim. Başka bir teknikle makyaj nasıl yapılır? Benim gözlerim küçük, gözlerimi daha büyük nasıl gösterebilirim diye kuaföre gittim. Bugün makyajımı kuaföre yaptırdım. İlk baştan onu göstereyim. Göz kapaklarımı da göstereyim. Şu şekilde. Nasıl olmuş makyajım? Sizler de videonun altına yorum yazarsanız sevinirim. Makyajımı kuaför Güzide Hakan yaptı. Çok da güzel yaptı. Çok da sevdim. Benim bilmediğim bazı teknikleri gördüm o arada. Nasıl yaptığına dair. Hem makyajımı yaptı hem nasıl yapılacağını, hangi malzemeleri kullanmam gerektiğini söyledi bana. Nefes egzersiziyle başlayalım. Bazen kendimizi çok gergin hissediyoruz, çok çaresiz hissediyoruz. Annem hastanede yattığı sırada da öyle hissettiğim zamanlar oldu. Annemin enfeksiyonu geçecek mi? Dizindeki proteze gelecek mi? Bunun sonucu ne olacak? Başında da ben bekliyordum annemin. Ve kaygılı bir süreç yaşadık o sırada. O süreçte nefes almak bana çok iyi geldi. Nefes egzersizi yapmak. Nasıl bir egzersiz yaptım? Nefes egzersizine başlayalım. Bir elimizi göğsümüze, bir elimizi karnımıza koyuyoruz. Nefes alırken karnımızı şişiriyoruz. Bir gülü koklar gibi nefes alıyoruz. 4 saniye içimizde tutuyoruz. 8 saniyede veriyoruz. Ben parmaklarımla sayacağım için ellerimi kaldırmış oluyorum. Nefes alalım. Verelim. Bunu 8 kez yapalım. Nefes egzersiziyle ilgili 3 tane soruyu cevaplamanızı rica ediyorum. Nefesimizi verirken vücudumuzun en çok neresinin gevşediğini hissediyoruz. Ya da siz öyle hissediyorsunuz. Şu an zihnimdeki gürültü bir renk olsaydı, bu renk nefes verdikçe nereye doğru gidiyor? Sakinleştiğimde kendimi en güvende hissettiğim yer neresi? Bir sanatla terapi uygulaması yapalım kendi kendimize. İster hastane ortamında olsun, ister normal günlük yaşantımızda olsun, bizi zorlayan sesler olabilir. Bu zorlayan seslere karşı hayır diyemeyiz. Kafamız karma karışık olur. Ne desek bilemeyiz. Bu gibi durumlarda uygulayabileceğiniz etkili bir yöntem var. Bir kağıt alın. Kağıdın ortasına bir nokta koyun. Bu nokta sizi temsil edecek. Sonra sevdiğiniz bir rengi alın. Bu renkle noktanın çevresine bir daire çizin. Çemberi kapatın. Dairenin dışına sizi zorlayan istekleri yazın. Sevmediğiniz kelimeleri yazın. Sizden istemediğiniz halde gelen beklentileri yazın. Dairenin içinde size güç veren, size güçlü hissettiren kelimeleri yazın.
Çizginizi çizip kelimelerinizi yazdıktan sonra şu 3 soruyu cevaplamanızı rica ediyorum. Çizdiğiniz çizginin kalınlığı sizi ne kadar güvende hissettiriyor? Bu çizgi kalın mı, ince mi, ne kadar kalın? Bu kalınlık size ne hissettiriyor? Çizdiğiniz çizginin, sınırın dışına yazdığınız kelimeler size şu an ne hissettiriyor? Hayatınızdaki ağırlığı nedir? Bunları düşünün veya yazın bir kağıda. Kendi alanınızı korumuş olmak size ne hissettiriyor? Bazen içinizde dayanılmaz bir öfke hissedersiniz. Böyle öfkeli durumlarda ne yapabilirsiniz? Bununla ilgili bir uygulama var. İster oyun hamuru alın, ister çamur alın elinize. Sizin hissettiğiniz duygunun şekli olsaydı nasıl bir şekil olurdu? Elinize o oyun hamurunu veya çamuru alın. İçinizdeki öfkenin şekline büründürmeye çalışın. O çamurun veya oyun hamurunun şeklini. Bunun çok güzel bir şekil olması gerekmez. Yeter ki sizin duygunuzu ifade etsin. Bununla ilgili 3 tane sorumuz var yine. Elimize aldığımız oyun hamurunu veya çamuru şekillendirirken, duygumuzu ifade ederken ne hissettik? Duygunuzu ifade ettiğiniz şekle karşıya koyun, o şekle bakın. Bu duygu hala içinizde mi yoksa karşınızda mı duruyor? Onu bir düşünün. Bu heykelin bana söylemek istediği bir şey olsaydı bu ne olurdu? Onu düşünün. Bazen geçmişte yaşadıklarımız şeyler bizi düşündürür veya üzer. Bazen de geleceğin kaygıları. Bu gibi durumlarda uygulayabileceğiniz bir teknik. Elinize bir resim kağıdı alın, boya kalemleri alın, yapıştırıcı ve çeşitli kağıtlar alın. Bu kağıdın üzerine bir bahçe çizin. Etrafı olsun, sınırları olsun. Bu bahçenin içine hangi çiçekleri koymak isterseniz onları koyun. Hangi renklerle çizmek isterseniz o renkleri kullanın. Ve bu bahçeyi kimler ziyaret edebilir? Onları düşünün bir. Bu bahçenizi istediğiniz gibi kalemlerle, yapıştırıcılarla, çeşitli kağıtlarla istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu bahçede hangi köşede dinlenmek size çok iyi gelirdi? Neden? Bu bahçenin kapısında bir tabela olsaydı bu tabelada ne yazardı? Bahçenizi oluştururken kullandığınız renkler şu anki modunuzu nasıl değiştiriyor? Ya da değiştiriyor mu? Kendinizi suçlu, yetersiz ve eski kalıplara hapsolmuş gibi hissettiğinizde uygulayabileceğiniz bir yöntem. Bir kağıdı alın, kağıdın sol tarafına sizi kötü hissettiren, o kelimeyi veya duyguyu simgeleyen koyu bir leke yapın. Sonra bu lekenin içinden bir ışık, bir dal, bir çizgi çıkartın sağ tarafa doğru. Bu çizgiyi, ışığı kendiniz süsleyebildiğiniz, değiştirebildiğiniz ölçüde değiştirin. Başka bir forma sokun. Koyu lekeyi dönüştürmeye başladığınız o ilk an ne hissettiniz? Lekenin içinden çıkan bu yeni sembol sizin hangi tarafınızı temsil ediyor? Eski anıların üzerine yeni güzellikler inşa etmek size nasıl bir özgürlük hissi uyandırıyor sizde? Size ne hissettiriyor? Sıra geldi boynumdaki fuların bağlanışına. Şimdi çıkartalım bunu.
kare bir eşarbımız var. Bunu üçgen yapıyoruz. Şu şekilde katlayarak gidiyoruz. Bir tane paket lastiğimiz var. Diğer ucunu da katlıyoruz. Şu şekilde. Tutuyoruz. Ve buradaki lastiği alıyoruz. Bu tarafa döndürüyorum. Ve bir ucunu aşağıya doğru asıtıyorum buranı. Ve şuradaki kıvrıkları da açıyorum.